Airbnb'den bir ev tuttum. Onu söyledim mi bilmiyorum. Günlüğü 800 liraya falan geliyor. 3 günlüğü işte 2555 lira falan geliyor. Öyle bir şeydi 3 günlüğü. Vergi dahil. Değişik içecekler de var. Onlar da 169, bir tık daha pahalı. Sonra bu da kendi içecekleri diye biliyorum. Sonra Tubarko var bizim gene şişe. Şu ceket açtığınızda yatak oluyor. Yani gezerken maalesef para çok harcamamak için bu şekilde bütçeden kısıntı yapıyoruz. Müziğimi falan açtım. Kliması var. Ondan sonra dün yemek aldım. 400, yani 3'e bölersen 150 lira falan yapıyor. 500 gram etler. Bakın şunlar 34, yani 10 liraya falan geliyor. Evet, bir markete geldim. Fiyatları kısaca göstereyim. Etler bakın. Bunları 3.27'ye bölerseniz fiyatı bulursunuz. 779, 399, 400, yani 3'e bölersen 150 lira falan yapıyor. 500 gram etler. Köfteler var. Domuz mu? Beef de var. Domuz da var içlerinde. 300'e var, bakın 100 liraya et var. Etler acayip uygun. 400 lira, bakın şu. İndirimde, hatta üstünde indirim yazıyor, %20. Gayet uygun. Peynirler bu tarafta. Alkol fiyatları. Bunu 3.27'ye bölerseniz şu 50 dirheme geliyor. 100 dirhem. 194 dirhem. 69. Yani acayip uygun. 20 ile 30-50 arasında maksimum. 20 liradan başlıyor. Şu 50 lira 3.27'ye bölün işte. Bunlar da ekstra olanları. Şu ikisinden bir deneyelim. Sular biraz pahalı. 62. 134. 134. 100 dirhem 32 liraya falan geliyor. Şu an gizli çektiğim için çok fazla bağıramıyorum. Bir kişi çalışan var. Böyle bir market buldum. 3.27'ye bölerseniz bazıları uygun, bazıları değil. Bizim ülkemize göre, ama etler ucuz. Evet, izin aldım şimdi görevliden. İçkiler de bu şekilde 1599 dinardan başlıyor. Yani şu içkiler, rakiye diye bir olayları var bunun. Ben dün şuradan aldım bir tanesini. 400 liraya falan geliyor. İçkiler çok uygun. İçki fiyatları bu şekilde. Abur cubur da çok uygun bence. Fena değil fiyatları. Alkolün uygun ve etin uygun fiyatlar aslında. Kolanın fiyatı 134 denar. Dondurmalara bakalım. Abur cubura. Ya 100 liraya falan geliyor. Şu kalamar mı? Kalamar. Evet. Abur cuburlar 139, 169. Cipsler bazıları hemen hemen aynı, fakat yerli üretimler biraz daha uygun açıkçası. Dondurma fiyatları 499. Enerji içecekleri gayet uygun, kendi üretimleri olan 69 denar. 80 denar. Bir tık pahalı şu enerji içeceği, uygun. Ondan aldım ben geçen gün. Etleri geçiyorum tekrar. Şurada ton balıklarını gördüm. Bakın 179. 189. Bu arada abiyi de üye yaptım kanalıma. Çok az takipçim var dedim. Okey dedi, sorun yok dedi. Evet, şunlar bakın 339. İnsan bir sıkıntı yapıyor ya. Çünkü bilmediğiniz bir ülke ve burada çok sıkıntı video çekmek. O yüzden problem yapılabiliyor. 169. Bu arada yoğurtlar falan hepsi Grek yoğurt diye geçiyor burada. Bakın şunlar 34, yani 10 liraya falan geliyor. 40 denar. Bu da 10-12 liraya falan geliyor. Öyle kafada şu an yapıyorum. Bakın Grekos. Yani hep Yunan yoğurdu olarak geçiyor. Bir de bir şeylere bakalım, salamlara. 300, 459, bunlar acayip uygun. Gerçekten et ürünü çok uygun burada ve alkol ürünü. Bakın 199. Sucuk mu bu? Sucuk. Şöyle bir bakalım. Evet, dana olmasına rağmen 199 denar. Sucuk da çok var burada. Şunlar, yanılmıyorsam, çünkü İngilizce falan yok, domuz derisinden üretilen atıştırmalıklar diye biliyorum. Evet, sosisler de bu tarafta. 509, 249. Onlar da gayet bence uygun. Et ürünü, bir daha söylüyorum, ve alkol ürünleri çok uygun, ama diğerleri değil. Bakın abur cuburlar. Değil derken yani
gibi marketlere göre bir tık pahalı. Daha ucuzları da var mutlaka. Çikolataları göstermedim. Onlar da uygun. Milka 209 327'ye bölersek hemen aşağıya yazayım ben onu. Şu an matematik yapamıyorum. Şu aşağıda daha uygunları var. Şunlardan aldım dün. Acayip lezzetli. Kendi ürünleri bu da. Şu güzel. Alkollerden bir şey daha göstereceğim. Gene Tuborg'u. Bakın. 84 denar. Şu 96 denar. Bosna biraları falan da var. Bir sürü değişik bira var. 99, 89. Şurada Heineken var 167. Bunlar biraz daha pahalı. Corona pahalı bakın. Sonra bizdeki Volüm diye bir içecek vardı. Onun gibi böyle değişik içecekler de var. Onlar da 169, bir tık daha pahalı. Sonra bu da kendi içecekleri diye biliyorum. Sonra Tuborg var bizim gene şişe. 92. Şaraplar yıllarına göre fark ediyor. Böyle. Ben de bir iki tane daha alayım, deneyim istiyorum. Ha, bu arada bunlar soda, gelirseniz gazlı soda, üstünde Voda diye yazıyor şu şekilde. Ona çok dikkat edin, gazlı olanlar Voda diye yazıyor. Gerçi suya da Voda diyor ama onlara kasada tekrar sorun. Asitte. Şunlar bakın soda. Şu soda. Şunlar soda. Büyük alırsanız hep uyguna geliyor aslında. Küçük alırsanız bir tık sıkıntı oluyor. Şunu 62 327'ye bölersek hesap yapalım hemen. 20 40 20 lira mı 23 lira mı ne yapıyor? Aynı fiyatlar, su aynı. Evet, su fiyatına alkol var burada. Şöyle büyük vodalar var. Bunlar acayip soda içmeye bayılıyor. Mineralli su yani. Ben de öyle. Neyse. Bu kadar yeter bence. Ama en uygun bira da şu. Bedava. Eğer izliyorsa buradan altyazı da koyacağım. Abinin adını bir koymuş. Şeyi gösterdi, bizim bu altın gümüş kazanan gözlüklü bir abimiz var ya, aynı ona benziyor. Hiçbir şekilde ekipman kullanmadan gümüş kazanan, altın gümüş ne ya? Gümüş kazanan olimpiyatlardaki abiyi gösterdi. Adını tam hatırlayamıyorum şu an. Neyse, ona da selam olsun buradan. Çok iyi bir abi. Gerçekten Sırplar çok iyi yürekliler. Ben kötüsüyle kaç gündür? 6 mı? 7 gündür mü ne oldu? Buralardayım. Hiç karşılaşmadım. Ve 3 gündür de video çekmiyorum. Sadece buradaki lokal yaşamı deniyorum. Bakın kaldığım yerler hep lokal yerler. Airbnb'den bir ev tuttum. Onu söyledim mi bilmiyorum. Günlüğü 800 liraya falan geliyor. 3 günlüğü işte 2555 lira falan mıydı? Öyle bir şeydi 3 günlüğü. Vergi dahil. Şimdi kaldığım hostel diyorum. Airbnb evine geçerken size orayı da göstereyim, mahalleyi. Ne kadar sakin ve lokal bir yer olduğunu. Ev sahibi de çok iyi bu arada. Gerçekten ya, acayip iyi insanlar buradakiler. Abartmıyorum. İnşallah siz geldiğinizde hep benim gibi bu şekilde iyileriyle karşılaşırsınız. Ki ben öyle olacağını umuyorum açıkçası. Çünkü yakınlık hissediyorlar ve bizim Türk dizileri falan acayip popüler burada. Onları da sürekli takip ediyorlar. Şimdi sokağı şöyle göstereyim. Sokakta bu şekilde. Çok sakin gece, yani ondan sonra buradan tık sesi duyamazsınız. Ben bu arada harbiden niye bu zamana kadar evi göstermedim? Çünkü şundan göstermedim. İşle ilgili bir sıkıntım oldu. Dönüş zamanını belli bir tarih almıştım. İşten erken çağırdılar. Yani plansız bir şekilde. O yüzden onunla ilgili bir sıkıntı yaşadım. Moralim bozuldu açıkçası. Ya 16 Ağustos'ta dönecektim normalde. 12'sine dönmem gerekiyor. Bilmiyorum ne yapacağım. Uçak bileti bulursam döneceğim işte. Her neyse, kaldığım yerde böyle bir yer, bakın göstereyim. Buradan giriyorsunuz. Şu karşıdaki hemen kapı. İçeriği de birazdan çekeyim, hemen bunun arkasından görürsünüz. Güzel bir yer bence. Çok merkeze yakın. Merkeze 3-4 kilometre falan yakınlıkta. Harika bir yer. Ev baya küçük bir ev ama gerçekten rahat, tek kişilik için. Banyosu falan çok iyi. Harika. Şöyle küvet falan, banyo. Gayet iyi. Şuraya bir de ısıtıcı koymuşlar içeriden. İçeriği korutmak için ve kışın ısınmak için. Bu kadar. Şu çekyat açtığınızda yatak oluyor. Yani gezerken maalesef para çok harcamamak için bu şekilde bütçeden kısıntı yapıyoruz. Müziğimi falan açtım. Kliması var. Ondan sonra dün yemek aldım. Dün mü? Ondan önceki gün yemekler alıyorum bu şekilde. Bakın. 239 denar. Daha bunları bugün yiyeceğim. Bir de şöyle lazanya aldım. Bu da 299 denar. İşte aşağı yukarı şu 90 mı yapıyor? 95 liraya falan geliyor şu yemek. Bu da bu da aynı şekilde ya. Ben şu an hesap yapamadım. Neyse, aşağıya yazarım ikisinin fiyatında. 239 ve 299.
Dolap var. Bu şekilde kolalar, malalar, az önce aldığım içecekler. Sonra çamaşır makinesi ve işinize yarayacak kadar araç gereç. Bu şekilde.